kuzeyin sert ikliminde, karla kaplı topraklardan doğan bir halk, yüzyıllar boyunca dünyayı sarsacak bir iz bıraktı. Vikingler, 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın ortalarına kadar, Kuzey Avrupa'da, özellikle İskandinavya bölgesinde, bugünkü Norveç, İsveç ve Danimarka'da yaşayan ve denizcilik, ticaret, keşif ve yağmacılıkla tanınan Cermen kökenli bir halktır ve etnik olarak Norslar olarak bilinirler. Viking terimi başlangıçta bir etnik grup adı değil, bir faaliyet veya yaşam tarzı tanımıydı. Eski Norsça'da Viking kelimesi, deniz yoluyla yağma, ticaret veya keşif yapan kişiyi ifade ederdi. İskandinav coğrafyası, dağlık arazileri, buzul vadileri, sınırlı tarım alanları ve sert kışlarıyla tarım ve hayvancılık için elverişsizdi. Bu durum, İskandinav halklarını denizcilik ve ticaretle geçimlerini sürdürmeye itti. Vikinglerin tarih sahnesine çıkışı, 8 Haziran 793 yılında İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Lindisfarne Manastırı'na yapılan ani ve yıkıcı baskınla başlamıştır. Bu olay, dönemin Hristiyan dünyasında büyük bir dehşet yaratmış, manastırın kutsal alan olması nedeniyle saldırı sadece fiziksel değil, dini bir şok olarak da algılanmıştır. Uzun gemilerle gelen Vikingler, rahipleri öldürüp manastırı yağmalamış, hayatta kalanları köle olarak almıştır. Lindisfarne baskını, Viking çağının başlangıcı kabul edilir ve Avrupa'da kuzeyden gelen bu savaşçı toplumların tanınmasını sağlamıştır. 795 ile 820 yılları arasında Vikingler, Britanya adaları ve İrlanda'ya yönelik yoğun saldırılar düzenleyerek tarih sahnesindeki etkilerini artırdı. 795 yılında İrlanda bölgesindeki Yona Manastırı'nın yağmalanmasıyla başlayan bu dönem, Vikinglerin manastırları, liman şehirlerini ve köyleri hedef alarak zenginlik ve ganimet peşinde koştuğu bir süreçti. Hızlı ve çevik uzun gemileri sayesinde kıyı bölgelerine ani baskınlar düzenleyen Vikingler, özellikle dini merkezleri hedef alarak altın, gümüş ve değerli eşyaları ele geçirdi. Aynı zamanda, İrlanda'da Dublin gibi stratejik noktalarda kalıcı yerleşimler kurmaya başladılar. Bu yerleşimler, hem ticaret merkezleri hem de gelecekteki seferler için üsler haline geldi. 830 yıllarında Vikingler, Britanya adalarındaki başarılarının ardından, dikkatlerini Avrupa anakarasındaki zengin bölgelere, özellikle Frank Krallığı'na, bugünkü Fransa'ya çevirdi. Bu dönemde, Viking uzun gemileri, Ren Nehri, Sen Nehri ve Loire gibi büyük nehirleri kullanarak iç bölgelere kadar ilerledi. Şehirleri, manastırları ve ticaret merkezlerini hedef aldı. 834 yılında Dorestad gibi önemli ticaret limanlarının yağmalanması, Vikinglerin ekonomik hedeflerini gözler önüne serdi. Frank Krallığı'nın zayıf savunma hatları ve siyasi bölünmüşlüğü, Vikinglerin ani ve yıkıcı akınları için elverişli bir zemin oluşturdu. Bu akınlar sırasında sadece ganimet toplamakla yetinmeyen Vikingler, yerel krallardan Danegeld ismi verdikleri haraçlar talep ederek ekonomik bir baskı aracı da geliştirdi. 840 yılında Vikingler, İrlanda'da stratejik bir liman kenti olan, İrlandaca kara havuz anlamına gelen Dublin'i bir ticaret ve askeri üs olarak kurdu. Liffey Nehri'nin ağzında yer alan bu yerleşim, Vikinglerin İrlanda bölgesindeki ilk kalıcı merkezlerinden biri oldu ve onların Britanya adalarındaki etkinliklerini güçlendirdi. Dublin, sadece bir yağma üssü değil, aynı zamanda İskandinavya, Britanya, Avrupa anakarası ve hatta Orta Doğu'ya uzanan geniş bir ticaret ağının merkezi haline geldi. Burada köleler, gümüş, kürk ve kehribar gibi mallar alınıp satılıyordu. Özellikle Norveç kökenli Viking klanlarının önderliğinde kurulan Dublin, İskandinav kültürünün yerel Kelt toplumuyla etkileşime girdiği bir nokta oldu ve bu etkileşim Hiberno-Norse kültürünün doğuşuna zemin hazırladı. Şehrin kuruluşu, Vikinglerin yalnızca yağmacı değil, aynı zamanda yerleşimci ve tüccar bir halk olarak İrlanda'nın siyasi ve ekonomik yapısında uzun vadeli bir rol oynadığını gösterir. 844 yılında Vikingler, denizcilik becerileri ve cesaretleriyle İber Yarımadası'na ulaşarak Endülüs Emevilerinin kontrolündeki topraklara ilk büyük saldırıyı düzenledi ve Sevilla'yı geçici olarak ele geçirdi. Guadalquivir nehrini uzun gemileriyle takip ederek iç bölgelere ilerleyen Vikingler, bu zengin İslam şehrini yağmaladı. Camileri ve pazarları hedef alarak gümüş, ipek ve diğer değerli malları ele geçirdi. Bu saldırı, Vikinglerin yalnızca Hristiyan Avrupa ile sınırlı kalmayıp, Akdeniz dünyasındaki Müslüman devletlere de tehdit oluşturabileceğini gösterdi. Endülüs Emevi hükümdarı 1. Abdurrahman, Vikingleri püskürtmek için hızla bir savunma organize etti ve Sevilla kısa sürede geri alındı. Ancak bu olay,
Vikinglerin geniş coğrafyalara ulaşma kapasitesini ve farklı kültürlerle çatışma potansiyelini ortaya koydu. 860 yılında İsveç kökenli Vikingler, yani Varangianlar, Doğu Avrupa'daki nehir yollarını kullanarak Novgorod ve Kiev bölgelerine yerleşerek Rus devletinin temelini atan önemli bir etki yarattı. Baltık Denizi'nden Dnyeper ve Volga nehirleri üzerinden ilerleyen bu Vikingler, yerel Slav kabileleriyle ticaret ve siyasi ittifaklar kurdu. Özellikle Rurik adlı bir Varangian lider, Novgorod'da bir yönetim kurarak bölgedeki ilk organize siyasi yapıyı oluşturdu. Bu yerleşim, 9. yüzyılın sonlarında Kiev Knezliği'nin temelini oluşturacak ve Rusların kökenine dair önemli bir adım atacaktı. Varangianlar, İskandinav savaşçı ve tüccar kimliklerini yerel kültürle harmanlayarak Bizans İmparatorluğu ve İslam dünyasıyla ticaret ağları geliştirdi. Konstantinopolis'e yapılan saldırısı bu geniş ağın bir göstergesiydi. 860 yılında Knez Oleg liderliğinde Kiev üzerinden gelen Rus Viking ordusu, şehre denizden bir baskın düzenlemiş ve surlara kadar ulaşmıştır. Ancak güçlü Theodosius surları ve Bizans'ın deniz kuvvetleri sayesinde bu saldırı püskürtülmüştür. Bu süreç, Vikinglerin sadece yağmacı değil, aynı zamanda devlet kurucusu ve kültürel köprü oluşturucu bir halk olarak Doğu Avrupa tarihinde kalıcı bir iz bırakmasını sağladı. 865 yılında İngiltere'ye ayak basan büyük Viking ordusu, Danimarka, Norveç ve İsveç'ten gelen savaşçılardan oluşuyordu ve tahmini asker sayısı 3000 ila 5000 arasında değişmekteydi. Ordu, klasik Viking akıncı birliklerinden farklı olarak yerleşme ve fetih amacı güdüyordu. Bu nedenle ağır silahlı piyadeler, kalkan duvarlarıyla savaşan tecrübeli savaşçılar ve zırhlı liderlerden oluşan organize bir yapıdaydı. Bu durum, Anglo-Sakson krallıklarına karşı uzun süreli istilaların başlangıcını işaret etti. Ragnar Lodbrok'un oğulları olduğu söylenen kemiksiz Ivar, Halfdan ve Ubba gibi liderlerin önderliğindeki bu ordu, Doğu Anglia bölgesine yerleşerek burayı üs haline getirdi ve ardından Northumbria, Mercia ve Wessex gibi krallıkları hedef aldı. 866 yılında York'un ele geçirilmesiyle büyük bir zafer kazanan Vikingler, yağma ve fetihle yetinmeyip, Dönelov olarak bilinen bölgede kalıcı yerleşimler kurdu. Bu istila, Vikinglerin yalnızca ani akınlar düzenleyen yağmacılar değil, aynı zamanda toprak fetheden ve yöneten bir güç olduğunu gösterdi. Büyük Viking ordusunun İngiltere'deki faaliyetleri, Anglo-Sakson direnişi ve özellikle Wessex kralı Alfred'in karşı koymasıyla karşılaşsa da, Vikinglerin Britanya'daki kültürel ve siyasi etkisini derinleştirerek Dönelov'un oluşumuna zemin hazırladı. 871 ile 899 yılları arasında Wessex kralı Büyük Alfred, Vikinglerin İngiltere'deki istilalarına karşı kararlı bir mücadele yürüterek Anglo-Sakson krallıklarının hayatta kalmasını sağladı. 871 yılında tahta çıkan Alfred, Büyük Viking ordusunun yoğun saldırılarıyla karşılaştı. Özellikle 878 yılında Guthrum liderliğindeki Vikinglere karşı Edington Savaşı'nda büyük bir zafer kazandı. Bu zafer, Vikingleri barış yapmaya zorladı ve Wedmore Antlaşması ile İngiltere'nin kuzeydoğu kısmı Dönelov olarak Viking kontrolüne bırakılırken, Wessex ve diğer Anglo-Sakson toprakları korunmuş oldu. Alfred, savunma sistemini güçlendirmek için Burh adı verilen müstahkem kasabalar inşa etti, donanma kurdu ve eğitimi teşvik ederek krallığını yeniden organize etti. Vikinglerle hem askeri hem de diplomatik mücadele veren Alfred, Dönelov'un sınırlarını sınırlayarak İngiltere'nin birleşik bir krallık yolunda ilerlemesine zemin hazırladı ve büyük unvanını kazanarak İngiliz tarihinde bir dönüm noktası oldu. 911 yılında Frank kralı 3. Charles, Viking akınlarının yıkıcı etkisini durdurmak için Norveç kökenli Viking lideri Rollo ile bir anlaşma yaparak Sen Nehri çevresindeki toprakları ona verdi ve böylece Normandiya Dükalığı kuruldu. St. Clair Antlaşması ile resmileşen bu anlaşma, Viking lideri Rollo'nun Frank krallığına sadakat yemin etmesi ve Hristiyanlığı kabul etmesi karşılığında Vikinglerin bu bölgede kalıcı bir yerleşim kurmasını sağladı. Normandiya, adını Kuzeyli insanlar anlamına gelen Nortmanni'den aldı ve Fransa'nın kuzeyinde bir Viking devleti olarak şekillendi. Rollo ve ardılları, İskandinav savaşçı kültürünü Frank gelenekleriyle harmanlayarak güçlü bir feodal yapı oluşturdu ve bu bölge, 1066 yılında İngiltere'yi fetheden Normanların kökeni oldu. Normandiya'nın kuruluşu, Vikinglerin yağmacılıktan yerleşik bir yönetici sınıf haline geçişinin önemli bir örneği olarak Avrupa tarihinde derin bir etki bıraktı. 930 yılında Vikingler tarafından kolonileştirilen İzlanda'da
dünyanın en eski parlamentolarından biri olan Althing Meclisi kuruldu. Norveç'ten gelen Viking yerleşimciler, İzlanda'nın zorlu coğrafyasında tarım ve balıkçılıkla geçinen bağımsız topluluklar oluşturmuş, ancak toplumsal düzeni sağlamak için bir araya gelme ihtiyacı duymuştu. Althing Meclisi, Thingvellir adı verilen açık bir alanda, her yaz toplanan, Goar ismi verilen kabile liderleri ve özgür insanların katıldığı bir genel meclisti. Bu mecliste yasalar belirleniyor, anlaşmazlıklar çözülüyor ve önemli kararlar alınıyordu. İskandinav hukuk geleneklerine dayanan bu meclis, demokratik bir yönetişim modeli olarak dikkat çekerken, Viking toplumunun eşitlikçi yönlerini ve organize yapısını yansıtıyordu. Althing Meclisi, İzlanda'nın bağımsız bir toplum olarak gelişmesinde kilit rol oynadı ve 13. yüzyılda Norveç egemenliğine girene kadar işlevini sürdürdü. Bu meclis, modern parlamentoların temelini oluşturan erken bir örnek olarak tarihe geçti. 982 yılında Norveçli Viking kâşifi Kızıl Erik, İzlanda'dan sürgün edildikten sonra batıya yelken açarak Grönland'ı keşfetti ve bu buzla kaplı adaya ilk kolonilerini kurdu. Grönland'ın daha ılıman güneybatı kıyılarında, özellikle Eystribig ismi verilen doğu yerleşimi ve Vestribig ismiyle anılan batı yerleşimi bölgelerinde tarıma elverişli alanlar bulan Kızıl Erik, adaya yeşil toprak anlamına gelen Grönland ismini vererek daha fazla İskandinav göçmenini çekmeye çalıştı. Bu koloniler, hayvancılık, balıkçılık ve mors dişiyle fok derisi gibi ürünlerin ticaretiyle geçimlerini sürdürdü. Aynı zamanda Avrupa ile ticaret bağlantıları kurarak valrus fil dişi gibi değerli mallar ihraç ettiler. Kızıl Erik'in liderliğinde kurulan bu yerleşimler, İskandinav mitolojisi ve Hristiyanlığın erken etkilerinin bir karışımını yansıtan bir kültür geliştirdi. Grönland kolonileri, Vikinglerin olağanüstü denizcilik ve adaptasyon yeteneklerini gösterirken, 15. yüzyılda iklim değişikliği ve diğer faktörler nedeniyle zayıflasa da, bu keşif, Vikinglerin Kuzey Atlantik'teki yayılımının en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Yaklaşık 1000 yılında, Kızıl Erik'in oğlu Leif Erikson, Grönland'dan batıya doğru yelken açarak Vinland adını verdiği bir bölgeye, günümüzde Kanada'nın Newfoundland kıyılarında yer aldığı düşünülen bir alana ulaştı ve böylece Vikingler, Amerika'ya ayak basan ilk Avrupalılar oldu. Lance Axe Meadows, Vikinglerin Kuzey Amerika'da kurduğu, bilinen en eski Avrupalı yerleşim yeridir. Bu, Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına gelişinden yaklaşık 500 yıl öncesine denk gelir. Burada keşfedilen ahşap yapılar, demir işçiliği kalıntıları ve Norveç'e özgü eserler, buranın gerçek bir Viking yerleşimi olduğunu kanıtlamıştır. Burası, İskandinavların Atlantik'i geçerek yeni dünyaya ulaştığını arkeolojik olarak doğrulayan tek yerdir. Leif ve mürettebatı, Skrelling ismi verilen yerli halk ile temas kurdu. Ancak çatışmalar ve lojistik zorluklar nedeniyle kalıcı bir koloni kurulamadı. 1013 yılında Danimarka kralı Svein Forkbeard, büyük bir Viking ordusuyla İngiltere'yi işgal ederek Anglo-Sakson kralı Ethelred'i tahttan indirdi ve İngiltere'yi Danimarka kontrolü altına aldı. Böylece Vikinglerin Britanya'daki etkisini doruk noktasına taşıdı. Svein'in bu fethi, yıllarca süren Viking akınlarının ve Dönelav bölgesindeki yerleşimlerin bir sonucu olarak Danimarka'nın İngiltere üzerindeki siyasi egemenliğini pekiştirdi. Ancak Svein'in 1014'teki ölümü üzerine taht kısa süreli bir kaos yaşasa da, oğlu Büyük Knut, 1016'da İngiltere'yi yeniden fethederek Danimarka, Norveç ve İngiltere'yi kapsayan geniş bir Kuzey Denizi İmparatorluğu kurdu. Knut, Anglo-Sakson ve İskandinav kültürlerini birleştiren bir yönetim tarzı benimseyerek İngiltere'yi Hristiyan bir krallık olarak güçlendirdi. Yerel soylularla ittifaklar kurdu ve kiliseyi destekledi. Bu fetih, Viking çağının son büyük zaferlerinden biri olarak İskandinavların Avrupa'daki siyasi ve kültürel etkisini derinleştirirken, Knut ve İmparatorluğu, Vikinglerin yağmacılıktan devlet yönetimine geçişinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. 1066 yılı, Viking çağının sonunu simgeleyen, tarih için kritik bir dönüm noktası oldu. Norveç kralı Harald Hardrada, İngiltere tahtını ele geçirmek için büyük bir orduyla Yorkshire bölgesine çıkarma yaptı. Ancak 25 Eylül'de Stamford Bridge Savaşı'nda Wessex kralı Harold Godwinson tarafından kesin bir yenilgiye uğratıldı. Hardrada'nın ölümü, İskandinavların İngiltere'deki son büyük fetih girişimini sona erdirdi. Aynı yıl, Viking kökenli Normandiya Dükü William, 14 Ekim'de Hastings Savaşı'nda Harold Godwinson'ı yenerek İngiltere'yi fethetti. Bu fetih, Vikinglerin 911 yılında kurduğu Normandiya Dükalığı'nın mirasını taşıyan Normanların zaferiydi. Stamford Bridge,
geleneksel Viking akınlarının ve İskandinav krallarının doğrudan fetih girişimlerinin sonunu işaret ederken, Norman fethi, Viking kültürünün Avrupa'ya entegre olmuş bir biçimini temsil etti. Bu olaylar, yaklaşık 793 yılında başlayan Viking çağının, İskandinav halkların Avrupa'nın feodal ve Hristiyan düzenine daha fazla entegre olmasıyla resmen sona erdiğini gösterdi. Vikinglerin yağmacı ve kaşif ruhu, yerini yerleşik devlet yapılarına bıraktı. Viking orduları, çoğunlukla kabile liderleri veya krallar tarafından yönetilen ordularla, özgür erkeklerden oluşan gönüllü savaşçılardan, Hörd adı verilen profesyonel savaşçılardan ve bazen paralı askerlerden meydana gelirdi. 865 yılındaki Büyük Viking ordusu gibi büyük çaplı seferlerde binlerce savaşçı bir araya gelebilirdi. Vikinglerin en belirgin özelliği, Drakkar ismini verdikleri uzun gemilerle nehir ve deniz yollarını kullanarak ani ve sürpriz saldırılar düzenleyebilmeleriydi. Bu gemiler, sığ sularda bile hareket kabiliyeti sağlıyor ve iç bölgelere erişimi kolaylaştırıyordu. Silah olarak kılıç, balta, mızrak, kalkan ve zincir zırh kullanıyorlardı. Özellikle yuvarlak kalkanlarla oluşturulan kalkan duvarı taktiği, savunma ve taarruzda oldukça etkiliydi. Viking orduları, disiplinli bir hiyerarşiden çok, bireysel cesaret ve lidere bağlılığa dayalıydı. Bu, hem esneklik gibi avantaj, hem de koordinasyon eksikliği gibi olumsuzluklar yaratabiliyordu. Yağma, haraç toplama ve fetih odaklı seferler düzenleseler de, ticaret ve yerleşim kurma gibi stratejik hedefleri de benimseyerek, örneğin Dönelav ve Normandiya gibi bölgelerde kalıcı etkiler bıraktılar. Viking aile yapısı, İskandinav toplumunun temel birimi olarak geniş hanelerden oluşurdu. Bu haneler, ebeveynler, çocuklar, büyükanne ve büyükbabalar, köleler ve bazen uzak akrabaları içerirdi. Aile, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi ekonomik faaliyetlerin merkeziydi ve iş bölümü hane içinde paylaşılırdı. Hiyerarşi, genellikle evin reisi olan erkeğin liderliğinde şekillenirdi. Ancak bu liderlik mutlak değildi. Eşler ve yaşlılar, özellikle İzlanda efsanelerinde görüldüğü gibi önemli kararlarda etkiliydi. Evlilikler, siyasi ve ekonomik ittifaklar için düzenlenirdi. Örneğin, bir kabile reisinin kızı, başka bir liderle evlenerek aile bağlarını güçlendirirdi. Viking toplumunda, kadınlar diğer çağdaş toplumlardan daha fazla özerkliğe sahipti. Erkekler deniz seferlerindeyken kadınlar hane yönetimini devralır, tarım ve ticaretle uğraşırdı. Örneğin, Grönland kolonilerinde kadınların çiftlikleri yönettiği biliniyor. Dini alanda, büyü ve kehanet ritüellerinde kadınlar önemli bir manevi otoriteye sahipti. Bazıları savaşlara katılmış, Vinland gibi seferlerde büyük rol oynamıştır. Fakat Vikingler, yalnızca savaşçı ve yağmacı kimlikleriyle değil, aynı zamanda yetkin tüccar ve diplomat rolleriyle de İskandinavya'dan Avrupa, Orta Doğu ve ötesine uzanan geniş bir etki alanı yarattı. Denizcilik becerileri sayesinde Baltık Denizi'nden Akdeniz'e, Konstantinopolis'ten Bağdat'a kadar ticaret yollarını kullanarak kürk, mors dişi, kehribar, köle ve silah gibi malları alıp sattılar. Örneğin, İsveçli Varangianlar, Volga ve Dinyeper nehirleri üzerinden Bizans ve İslam dünyasıyla yoğun ticaret yaptı. Diplomasi alanında Viking liderleri, Danegeld ismi verilen haraç anlaşmaları müzakere ederek veya evlilik ittifakları kurarak yerel krallıklarla ilişkiler geliştirdi. Örneğin, Normandiya Dükü Rollo'nun 911 yılında Frank Kralı 3. Charles ile yaptığı anlaşma, Vikinglerin yerleşik bir siyasi güç haline gelmesini sağladı. Dublin ve York gibi ticaret merkezleri kurarak ekonomik ağlar oluşturan Vikingler, savaşçı kimliklerinin ötesinde kültürel ve ekonomik entegrasyonun öncüleri olarak Avrupa tarihine damga vurdu. Vikinglerin uzun gemileri, onların denizcilik ve teknoloji alanındaki mühendislik dehasının en çarpıcı örneğiydi ve Viking çağının seferlerini mümkün kılan temel unsurlardan biriydi. Bu gemiler, genellikle meşe gibi dayanıklı ağaçlardan inşa edilir, 15 ila 30 metre uzunluğunda, dar ve hafif bir gövdeye sahipti. Bu tasarım, hem okyanus dalgalarına dayanıklılığı hem de sığ nehirlerde manevra kabiliyetini sağlıyordu. Gemi omurgası, esnekliği artıran ve dalgalarda kırılmayı önleyen çivi perçinleme tekniğiyle birleştirilen tahtalardan oluşurdu. Bu, gemilerin hem hızlı hem de sağlam olmasını sağlıyordu. Uzun gemiler, genellikle 20 ila 50 kürekçi tarafından çekilirken, kare yelkenleriyle rüzgar gücünden de faydalanırdı. Bu da uzun mesafeli yolculuklarda enerji tasarrufu sağlıyordu. Ejderha veya yılan başlı süslemeler, hem estetik hem de düşmanları korkutma amacı taşırdı.
Yük taşıma kapasitesi, ticaret ve yağma için yeterliydi. Örneğin, Dublin'den Konstantinopolis'e mal taşıyan gemiler, aynı anda 60 ila 80 savaşçı barındırabilirdi. Bu teknolojik üstünlük, Vikinglerin Kuzey Atlantik'ten Akdeniz'e, hatta Kuzey Amerika'da bulunan Vinland bölgesine kadar ulaşmasını sağlayan anahtar bir faktördü. Vikinglerin navigasyon teknikleri, çağlarına göre olağanüstü bir bilgi birikimini yansıtıyordu ve deniz aşırı seferlerin başarısında kritik rol oynadı. Pusula veya harita gibi modern araçlar olmadan, gökyüzü, doğa ve deneyimlerine dayalı yöntemler kullanıyordu. Güneşin ve yıldızların, özellikle kutup yıldızının konumunu izleyerek yön buluyorlardı. Güneş tahtası adı verilen, ışığı polarize ederek güneşin bulutlu havalarda bile yerini gösteren bir araç kullandıkları düşünülüyor. Deniz akıntıları, rüzgar desenleri, kuş göç yolları ve balina hareketleri gibi doğal işaretler, rotalarını belirlemede rehberdi. Örneğin, Grönland'a veya İzlanda'ya giderken, kıyı şeridini takip etmek yerine açık denizde enlem seyri yaparak sabit bir enlemde ilerlerlerdi. Deneyimli denizciler, dalgaların şekli ve kokusu gibi duyusal ipuçlarını da değerlendirirdi. Bu teknikler, Leif Erikson'un 1000 yılında Vinland bölgesine ulaşması gibi uzun mesafeli seferleri mümkün kıldı. Vikinglerin bu navigasyon becerileri, onların hem ticaret hem de fetih için Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'ya ulaşmasını sağlayarak küresel bir etki yaratmalarına olanak tanıdı. Vikinglerin inanç sistemi, İskandinav mitolojisine dayanan politeistik bir yapıya sahipti ve günlük yaşamdan savaşlara kadar her alanda derin bir etkiye sahipti. Başlıca tanrılar arasında savaş ve bilgelik tanrısı Odin, gök gürültüsü ve tarım tanrısı Thor, bereket ve aşk tanrıçası Freyja ile bereket tanrısı Frey yer alıyordu. Tanrılara adanmış tapınaklar ve kutsal alanlarda, özellikle Uppsala gibi merkezlerde kurban ritüelleri düzenlenirdi. Kurbanlar, at, sığır, domuz gibi hayvanlardan bazen insanlara kadar uzanırdı. Örneğin, Edom von Bremen'in 11. yüzyıl yazılarında, Uppsala'da her 9 yılda bir, büyük bir festivalde insan kurban edildiği kaydedilmiştir. Bu ritüeller, tanrıların lütfunu kazanmak, iyi hasat, savaşta zafer veya deniz yolculuklarında güvenlik sağlamak için yapılırdı. Seyir adı verilen büyü ve kehanet uygulamaları, genellikle völva denen kadınlar tarafından yürütülür ve tanrılarla iletişim kurmak için kullanılırdı. Vikinglerin Hristiyanlıkla karşılaşması, özellikle 10. yüzyıldan itibaren bu pagan inançlarını değişse de mitolojik unsurlar, runik taşlar ve sagalar aracılığıyla korunmuştur. Ragnarök ise Viking mitolojisinin en çarpıcı unsurlarından biri olan kıyamet inancıydı ve evrenin sonunu getiren büyük bir kaos savaşını tasvir ederdi. İskandinav mitolojisine göre Ragnarök'te Esir ve Vanir tanrıları, Vötnar ismiyle anılan devler ve Fenrir kurdu, Midgard yılanı gibi canavarlar arasında nihai bir savaş yaşanacak. Bu savaşta Odin, Fenrir tarafından yutulacak, Thor ise Midgard yılanını öldürdükten sonra zehirden ölecekti. Evren, ateş ve suyla yok olacak. Ancak ardından yeni bir dünya doğacak ve Bald gibi hayatta kalan tanrılar ile insanlar bu dünyada yeniden bir düzen kuracaktı. Ragnarök inancı, Vikinglerin döngüsel zaman anlayışını yansıtır. Ölüm ve yeniden doğum, onların doğa ve yaşam görüşünün bir parçasıydı. Bu efsane, özellikle Völuspá şiirinde detaylıca anlatılır ve Viking savaşçılarının cesaretini körükleyen bir motivasyon kaynağıydı. Zira, Ragnarök'te tanrılar bile kaderlerine boyun eğerken, savaşçılar da Valhalla'da Odin için savaşarak onurlu bir ölüm arzulardı. Bu inanç, Vikinglerin hem savaşçı ruhunu hem de evrensel bir düzen anlayışını güçlendirdi. Viking yasaları ve adalet sistemi, İskandinav toplumunun düzenini sağlayan ve Ting adı verilen halk meclisleri etrafında şekillenen demokratik bir yapıya dayanıyordu. Ting meclisleri, özgür erkeklerin ve bazen kadınların katıldığı, yerel veya bölgesel düzeyde toplanan açık hava toplantılarıydı. Örneğin, İzlanda'daki Althing, dünyanın en eski parlamentolarından biri olarak kabul edilir. Bu meclislerde, kabile liderleri ve halk, anlaşmazlıkları çözer, yasalar koyar ve cezalar belirlerdi. Örneğin, hırsızlık veya cinayet gibi suçlar, para cezası, sürgün veya nadiren ölüm cezasıyla sonuçlanabilirdi. Hukuk sistemi, sözlü geleneklere ve runik yazıtlara dayalıydı. Yazılı bir kanun yerine, lagman adı verilen hukuk bilgini tarafından aktarılırdı. Suçlar genellikle aileler arasında çözülür. Kan davası yaygın olsa da,
meclis bu tür çatışmaları önlemek için arabuluculuk yapardı. Örneğin, bir cinayet sonrası, katilin ailesi mağdurun ailesine vergi ödeyerek barış sağlayabilirdi. Bu sistem, Viking toplumunun hem bireysel özgürlüğe hem de topluluğun ortak çıkarlarına verdiği önemi yansıtarak, adaletin sağlanmasında esneklik ve katılımı teşvik ediyordu. Viking kıyafetleri ise, İskandinavya'nın sert iklimine ve Vikinglerin savaşçı, tüccar ve çiftçi yaşam tarzına uyum sağlayan, işlevsel, dayanıklı ve aynı zamanda statüyü yansıtan bir yapıya sahipti. Erkekler genellikle keten veya yünden yapılmış tunikler giyer. Bunları dar pantolonlar veya diz boyu şalvarlarla tamamlardı. Soğuk havalarda yün pelerinler ve kürkler kullanılırdı. Kadınlar, uzun keten gömleklerin üzerine pileli yün elbiseler giyer. Bunları broşlarla tuttururdu. Örneğin, Oseberg mezarındaki buluntular, kadınların süslü metal broşlar ve boncuklu kolyeler kullandığını gösterir. Hem erkekler hem de kadınlar, deri ayakkabılar veya çizmeler giyerdi. Savaşçılar, zincir zırh ve konik demir miğferler kullanırdı. Zenginlik ve statü, kıyafetlerdeki süslemelerle gösterilirdi. Örneğin, ipek kumaşlar veya gümüş işlemeli kemerler, ticaret yoluyla Bizans'tan veya İslam dünyasından getirilirdi. Arkeolojik buluntular, özellikle Birka ve Hedebi gibi ticaret merkezlerinde, Vikinglerin renkli kumaşlar ve karmaşık dokuma desenleri tercih ettiğini ortaya koyar. Viking çağı boyunca, İskandinavya'daki Viking nüfusu hakkında kesin veriler olmamakla birlikte, arkeolojik bulgular ve tarihsel tahminler, bu bölgede yaşayan toplam nüfusun yaklaşık 1 ila 2 milyon arasında olduğunu öne sürer. Ancak, Viking olarak aktif şekilde deniz seferlerine katılan, savaşçı, tüccar veya kaşif kesimin, bu nüfusun yalnızca küçük bir kısmı, belki 10 binlerle ifade edilen bir grup olduğu düşünülür. Vikingler, İskandinavya'nın sert iklimine ve sınırlı tarım arazilerine uyum sağlayan bir beslenme düzenine sahipti. Diyetleri, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve avcılığın bir kombinasyonuna dayanıyordu. Temel besin kaynakları arasında arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllardan yapılan ekmek, yulaf lapası ve biralar öne çıkıyordu. Arpa, özellikle bira üretimi için kritik bir üründü ve İskandinavya'nın taşlık topraklarında bile yetiştirilebiliyordu. Sebzeler arasında lahana, soğan, bezelye ve yabani otlar tüketilirken, meyve olarak elma, erik ve yaban mersini gibi yerel türler toplanırdı. Balıkçılık, özellikle ringa balığı, morina ve somon gibi deniz ürünleri, kıyı topluluklarının temel protein kaynağıydı. Grönland gibi bölgelerde mors eti ve yağ da önemliydi. Et tüketimi, genellikle domuz, sığır ve koyundan sağlanır. Ancak bu hayvanlar değerli olduğundan özel günlerde veya ziyafetlerde kesilirdi. Örneğin, efsanelerde, York gibi ticaret merkezlerinde büyük ziyafetlerde domuz rostosu servis edildiği anlatılır. Avcılık, geyik ve yaban domuzu gibi hayvanlarla diyetlerini desteklerken, süt ürünleri günlük beslenmenin temelini oluştururdu. Yemekler, genellikle odun ateşinde pişirilir. Taş kaplarda veya demir tencerelerde hazırlanırdı. Viking çağına dair en önemli arkeolojik eserler ve mekanlar, Vikinglerin denizcilik, ticaret, savaşçılık ve günlük yaşamına dair eşsiz bilgiler sunar. Norveç'teki 9. yüzyıl ile tarihlenen Oseberg gemisi, Oslo'daki Viking Gemi Müzesi'nde sergilenen ince işlemeli ahşap oymalarıyla ünlü bir uzun gemidir. 21 metre uzunluğundaki bu gemi, iki soylu kadının fosiliyle birlikte bulunmuş, zengin tekstil, mücevher ve günlük eşyalar gibi buluntularla Viking cenaze ritüellerini aydınlatmıştır. İsveç'teki Birka bölgesi, Baltık Denizi'nde bir ticaret merkezi olarak 8. ve 10. yüzyıllarda Vikinglerin ekonomik ağını gösterir. Burada bulunan gümüş Arap sikkeleri, ipek kumaşlar ve cam boncuklar, Bizans ve İslam dünyasıyla ticaretin kanıtıdır. Danimarka'daki celing taşları, Kral 1. Harald Bluetooth'un 10. yüzyılda Hristiyanlığı kabulünü simgeleyen dev runik taşlardır. Danimarka'nın doğum belgesi olarak bilinen büyük taş, Vikinglerin paganlıktan Hristiyanlığa geçişini belgeler. İngiltere'de York, Dönelov'un merkezi olarak bakır kapılar ve ahşap ev kalıntılarıyla Viking yerleşim hayatını yansıtır. Corvik Viking merkezinde sergilenen deri ayakkabılar ve taraklar günlük yaşamı canlandırır. Bu eserler ve mekanlar, Vikinglerin teknolojik ve kültürel zenginliğini ortaya koyar. Kuzey Atlantik'teki Viking keşiflerine dair arkeolojik mekanlar, onların küresel etkisini kanıtlar. Grönland'daki Brattahlid bölgesi, Kızıl Erik'in 982 yılında kurduğu koloninin merkezidir.
ve burada bulunan kilise kalıntıları ve çiftlik evleri, Norse kolonilerinin Hristiyanlaşmasını ve tarıma dayalı yaşamını belgeler. Danimarka'daki Trelleborg, 10. yüzyıldan dairesel bir kale olup, Vikinglerin askeri organizasyonunu ve savunma mimarisini gösterir. Bu kale, Kral Harald Bluetooth'un krallığını güçlendirme çabalarının bir örneğidir. Bu mekanlar, Vikinglerin yalnızca yağmacı değil, aynı zamanda kaşif, tüccar ve yerleşimci bir halk olduğunu kanıtlayarak, onların medeniyetinin çok yönlülüğünü ortaya koyar. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.